Ders 1. Ürün geri bildirimi. Yeni ürünümüz için anket yapmayı düşündünüz mü? Evet, bize müşterilerden değerli bilgiler verebilir. Anketler onların ihtiyaçlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Tak, geri bildirim ürünümüzü geliştirmek için çok önemlidir. İnsanların katilimi için teşvikler sunabiliriz. Bu harika bir fikir. Yanıt oranlarını artıracaktır. Ayrıca, bilinçli kararlar vermek için verileri analiz edebiliriz. Kesinlikle. Pazarlama stratejimize de yön verecek. Sonuçları görmek için heyecanlıyım. Ders 2. Motivasyonunuzu koruyun. Bazen kendimi çok motivasyonsuz hissediyorum. Hedeflerinize nasıl odaklanırsınız? Kendime neden başladığımı hatırlatıyorum. Devam etmene yardımcı oluyor. Bu iyi bir fikir. Belirli teknikleriniz var mı? Evet, hedeflerimi yazıyorum ve her gün okuyorum. İlginç. Bunu deneyebilirim. Başka ne yaparsın? Küçük zaferleri de kutluyorum. Beni pozitif tutuyor. Küçük zaferleri kutlamak kulağa hoş geliyor. Nasıl kutluyorsunuz? Kendime güzel bir yemek gibi özel bir şey ısmarlıyorum. Kulağa çok lezzetli geliyor. Yemek harika bir motivasyon kaynağıdır. Ders 3. Seyahat planları. Artık o konseri kaçırmak istemiyoruz. Elbette. Hemen ayıtacağım. Çok eğleneceğiz. Ne zaman basar? Akşam 7'de başlıyor. Park yeri bulmak için erken çıkmalıyız. Bir plan. Biletlerin ne kadar olduğunu biliyor musun? Sanırım tanesi yaklaşık $20. Bu mantıklı. Grubu canlı görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Çok eğlenceli bir gece olacak. Evet, iyi koltuklar aldığımızdan emin olalım. Ders 4. Sahil kasabası. Sahilde dinlenebileceğimiz güzel bir kasaba olduğunu duydum. Kulağa mükemmel geliyor. Aklınızda spesifik bir şehir var mı? Santa Cruz'u düşünüyordum. Orası çok güzel. Her zaman Santa Cruz'u ziyaret etmek istemiştim. Ne yapabiliriz? Tahta kaldırımı keşfedebilir ve biraz dondurmanın tadını çıkarabiliriz. Çok güzel. Dondurmayı seviyorum. Başka aktivite var mı? Ayrıca yakındaki Sequoia ormanında yürüyüşe çıkabiliriz. Kulağa harika geliyor. Doga çok rahatlatıcı. Kesinlikle. Harika bir kaçamak olacak. Ders 5. Aile desteği. Seçimlerimle ailemi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Şüphelerinizi iletmek önemlidir. Seni destekleyecekler. Haklısın. Duygularımı daha çok paylaşmalıyım. Evet, açık iletişim ilişkilerinizi güçlendirebilir. Ailenizle zor konuları nasıl konuşursunuz? Sakin bir anne seçiyorum ve dürüstçe konuşuyorum. Bu mantıklı. Açık olma konusunda pratik yapmam gerekiyor.
Kendinizi daha hafif ve daha anlaşılır hissetmenize yardımcı olacaktır. Tavsiyeni takdir ediyorum. Deneyeceğim. Ders 6. Dobada ekip çalışması. Yuvalarına yiyecek taşımak için birlikte çalışan kuşları izliyorum. Nasıl işbirliği yaptıklarını görmek büyüleyici. Evet, gerçekten güçlü bir takım ruhuna sahipler. Bunu Doga'da sıklıkla görüyor musunuz? Kesinlikle. Hayvanlar hayatta kalmak için birlikte çalışırlar. Bu bizim için de büyük bir ders değil mi? Kesinlikle. Ekip çalışması görevleri daha kolay ve daha keyifli hale getirir. Bu doğru. Doga'dan çok şey öğrenebiliriz. Bu küçük anları gözlemlemeyi seviyorum. İlham veriyorlar. Ders 7. Hafta sonu kaçama git. Arabayla yaklaşık 3 saat sürüyor. Dolayısıyla çok uzak değil. Hafta sonu gezisi için mükemmel. Kulağa harika geliyor. Nereye gitmeyi düşünüyorsun? Dağlara gitmeyi düşünüyordum. İlin bu zamanlarında manzara muhteşem. Dağları seviyorum. Aklınızda spesifik yerler var mı? Evet, yürüyüş yapabileceğimiz ve piknik yapabileceğimiz çok güzel bir göl var. Göl kenarında piknik yapmak kulağa çok rahatlatıcı geliyor. Ne paketleyeceksiniz? Sandviç, meyve ve biraz içecek getireceğim. Peki ya sen? Atıştırmalıklar ve belki bir tatlı getireceğim. Belki çikolatalı kurabiye. Çok güzel. Bu mükemmel bir ikram olacak. Diğer 8. SWOT konuşması. Güçlü ve zayıf yönleri belirlemek için hiç SWOT analizi yaptınız mı? Evet, yaptım. Bir durumu değerlendirmenin harika bir yolu. Kesinlikle. Sizce bunun en önemli kısmı nedir? Güçlü yönlerimizi anlamanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Güven oluşturmaya yardımcı olur. Kabul ediyorum. Ve zayıf yönler bize gelişmemiz gereken alanlar sağlar. Peki ya fırsatlar? Fırsatlar gerçekten büyümeyi teşvik edebilir. Bize bundan sonra nereye odaklanacağımızı gösteriyorlar. Sağ ve tehditler zorluklara hazırlanmamıza yardımcı olabilir. Kesinlikle. Planlamaya dengeli bir yaklaşımdır. Sık sık kullanıyor musun? Evet, özellikle iş yerindeki projeler için. Her şeyi düzenli tutar. Ders 9. Öğrenme teknikleri. Evet, yaptım. Evden yeni teknikler öğrenmenin harika bir yolu. Bu doğru. Çevrimiçi öğrenmenin pek çok seçeneği vardır. Neyi tercih edersiniz? Video eğitimlerini severim. İlgi çekicidirler ve takip edilmesi kolaydır. İnteraktif dersleri tercih ediyorum. Öğrenmeyi daha eğlenceli hale getiriyorlar. Bu iyi bir nokta. Etkileşim odaklanmanızı sağlar. Hangi konuları öğreniyorsunuz? Şu anda grafik tasarım öğreniyorum. Çok yaratıcı. Bu heyecan verici geliyor. Son zamanlarda fotoğrafçılığa ilgim var. Fotoğrafçılık muhteşem. Çevrimiçi ders almayı denemelisiniz. Yapacağım. Yeni beceriler geliştirmenin harika bir yoludur. Ders 10. Evde fitness.
Ve en iyi yani, tüm bu fitness çabalarının tadını evimizde çıkarabilmeniz. Evet, ne kadar kullanışlı olduğunu seviyorum. Hangi egzersizleri yapıyorsunuz? Genellikle sabahları yoga yapıyorum. Rahatlamama yardımcı oluyor. Yoga harika. Kardiyo egzersizleri yapmaktan keyif alıyorum. Enerjimi artırıyorlar. Kardiyo o kadar etkili ki. Belirli programları takip ediyor musunuz? Çeşitli antrenmanlar içeren bir fitness uygulamasını takip ediyorum. Her şeyi taze tutar. Bu faydalı görünüyor. YouTube videolarını sadece çeşitlilik için kullanıyorum. YouTube'un pek çok seçeneği var. Yeni rutinler bulmak için mükemmeldir. Kesinlikle. Fitness hedeflerimizi heyecanlı ve keyifli tutabiliriz. Ders 11. Orman koruma. Ormanların korunmasının önemli olmasının birçok nedeni vardır. Bu doğru. Bunun bir nedeni orman içindeki ağaçların oksijen üretmesidir. Evet, ve ormanlar sayısız yaban hayati türü için yaşam alanı saklar. Kesinlikle. Biyolojik çeşitlilik için gereklidirler. Başka ne? Ayrıca çevre için hayati önem taşıyan toprak erozyonunu da önlerler. Çok doğru. Ayrıca ormanlar iklimin düzenlenmesine yardımcı olur. Kesinlikle. Gezegenimiz için doğal klima görevi görüyorlar. Onlara dikkat etmemiz hayati önem taşıyor. Yardım etmek için ne yapabiliriz? Koruma çabalarını destekleyebilir ve daha fazla ağaç dikebiliriz. Ders 12. Havaalanı alışverişi. Evet, havaalanlarında alışveriş yapmayı seviyorum. İlk önce neye bakmak istersiniz? Sanırım bazı hediyelik eşyalara bakacağım. Peki ya sen? Uçuş için atıştırmalık bir şeyler arıyorum. Favorileriniz var mı? Ah, çikolataya bayılırım. Mükemmel bir seyahat atıştırmalıktır. Harika seçim. Bitter çikolata mı yoksa sütlü çikolata mı tercih edersiniz? Bitter çikolatayı tercih ederim. Biraz daha sağlıklı geliyor. Senden ne haber? İkisini de severim ama kendisi yapısı nedeniyle sütlü çikolatayı tercih ederim. Çok güzel. Her iki seçeneğe de sahip bir mağaza bulmalıyız. Kesinlikle. Keşfetmek için yeterli zamanımız olduğundan emin olalım. Ders 13. Kültürel maceralar. Bangkok'un yüzen pazarlarını ve Tokyo'nun geleneksel tapınaklarını ziyaret etmeyi çok isterim. Kulağa harika geliyor. Daha önce her iki yere de gittiniz mi? Hayır, yapmadım ama piyasaların canlı ve hayat dolu olduğunu duydum. Tokyo'daki tapınakların güzel ve sakinleştirici olduğunu okumuştum. Evet, kalabalık pazarlar ile sakin tapınaklar arasındaki zıtlığı seviyorum. Tek yolculukta iki dünyayı deneyimlemek gibi. Kesinlikle. İlk önce hangisini ziyaret edersiniz? Sanırım yüzen pazarlarla başlayacağım. Çok canlı görünüyorlar. Harika seçim. Orada da tüm lezzetli sokak yemeklerini deneyebiliriz. Ders 14. Tarihsel cazibe. Önemli bir turistik cazibe merkezidir. Kasabanın dikkat çekici bir tarihi var. Gerçekten mi? Nasıl bir geçmişi var?
Devrim sırasında önemli bir yerdi. Pek çok tarihi bina hala ayakta. Kulağa büyüleyici geliyor. Rehberli turlar mevcut mu? Evet, birkaç tane var. Kasabanın geçmişine dair derin bilgiler sunuyorlar. Tarihi yerler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterim. Mutlaka bir tura çıkmalısınız. Rehberler çok bilgili. Yapacağım. Bir yerin tarihini takdir etmek önemlidir. Kesinlikle. Ziyareti çok daha anlamlı kılıyor. Ders 15. Günlük sohbetler. Fazla değil. Sadece isten sonra yerleşiyorum. Neler yapıyorsun? Sadece biraz alışveriş yapıyorum. Uzun bir günün ardından rahatlamama yardımcı oluyor. Alışveriş her zaman rahatlamanın iyi bir yoludur. Ne satın aldın? Birkaç kıyafet ve ev dekorasyon eşyaları aldım. Güzel. Alışveriş yaparken benzersiz ürünler bulmayı seviyorum. Ben de. Her seferinde bir hazine avı gibi. Kesinlikle. Gittiğiniz favori bir magaziniz var mı? Şehir merkezindeki o küçük butigi seviyorum. En iyi seçime sahipler. Bir ara kontrol etmeliyim. Harika bir yer gibi görünüyor. Ders 16. Dışarıda yemek yemek. Bize faturayı getirebilir misiniz lütfen? Elbette kısa süre içinde geri döneceğim. Teşekkür ederim. Umarım hizmet iyiydi. Evet, çok güzeldi. Yemek de çok lezzetliydi. Kabul ediyorum. Makarnadan gerçekten keyif aldım. Aynı şekilde. Buraya tekrar gelmeyi çok isterim. Kesinlikle. Sıradan bir yemek için harika bir yer. Bir dahaki sefere dışarı çıktığımızda bunu önermeyi hatırlayacağım. Bir plana benziyor. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 17. Siyasi konuşmak. Yaklaşan siyasi kongreyi duydunuz mu? Evet, yaptım. Görünüşe göre tüm ülke buna odaklanmış durumda. Kesinlikle. Cumhuriyetçiler herkesi bir araya getirmeye çalışıyor ama bu zor. Kabul ediyorum. Politikaları halk arasında pek çok tartışmaya neden oluyor. Sağ. Birçoğu yaklaşımlarının hiç de birleştirici olmadığını düşünüyor. Bu doğru. İnsanlar sadece vaat değil, değişim istiyor. Kesinlikle. Tüm bunların nasıl gelişeceğini görmek ilginç. Evet, acaba vatandaşları etkileyen temel sorunlara değinecekler mi? Umarız öyle yaparlar. Ülkenin geleceği için çok önemli. Ders 18. Kiir harikaları. Avustralya'nın kuzey kıyılarının iç kesimlerden çok farklı olduğunu biliyor muydunuz? Evet, sahiller kuru bölgelere göre çok daha fazla yerli almaktadır. Bir ülkede bu kadar farklı bölgelerin olabilmesi büyüleyici. Bunu seviyorum. Sahil kenarındaki yemyeşil manzaralar çok güzel. Gerçekten öyleler. Avustralya'nın o kısmını ziyaret etmek güzel olsa gerek. Plajların büyüleyici ve hayat dolu olduğunu hayal edebiliyorum. Kesinlikle.
Ayrıca oradaki deniz yasami da muhteşem. Bir gün mercan resiflerini keşfetmeyi çok isterim. Aynı şekilde. Birçok gezgin için rüya gibi bir yer. Ders 19 Sanat malzemeleri. Sanatımda güzel ve hassas efektleri kullanmayı seviyorum. Kabul ediyorum. Genel parçayı gerçekten geliştiriyorlar. Başka hangi sanat malzemelerini kullanmayı seviyorsunuz? Sulu boya ve pastellerle çalışmayı seviyorum. Bunlar harika seçimler. Çok yumuşak bir dokunuş katıyorlar. Evet, cesur kontrastlar için kömür kullanmayı da seviyorum. Kömür çizimlerde çarpıcı bir derinlik yaratabilir. Kesinlikle. Farklı malzemelerin sonucu nasıl değiştirebileceği şaşırtıcı. Her biri sanat eserine kendi benzersiz yeteneğini getiriyor. Ders 20 Güneş güvenliği. Gezimiz sırasında güneşten yanmamaya dikkat ettim. Bu akıllıca. Güneşten korunmak çok önemlidir. Havuzu olan bir otelde kaldık. Bu da yardımcı oldu. Havuzlar serinlemek ve rahatlamak için mükemmeldir. Evet, suyun tadını çıkararak çok zaman geçirdik. Sıcaklığı yenmek için mükemmel bir yol gibi görünüyor. Gerçekten öyleydi. Üstelik arkadaşlarla yüzmek de eğlenceliydi. Arkadaşlar her tatili daha keyifli hale getirir. Kesinlikle. Önemli olan birlikte anılar yaratmaktır. Ders 21 Atletik etki. Atletik başarı ve popülerliğin birleşimi etkileyici. Kesinlikle. Gerçekten sporun amacını tanıtmaya yardımcı oluyor. Birçok kişi onu rol model olarak görüyor. Evet ve bu etki genç sporculara ilham verebilir. Sporun farklı kökenlerden insanları nasıl bir araya getirebildiği şaşırtıcı. Kesinlikle. Topluluk ve ekip çalışması duygusu yaratırlar. Ayrıca hayvanlar arasında sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik ediyor. Sağ, sporun toplum üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Umarım gelecekte daha fazla sporcu benzer roller üstlenir. Ders 22 İnanç ve başarısızlık. Hiçbir amaç duygusu olmadan kaybolmuş hissettiniz mi? Evet, bazen hayat büyük bir soru işaretimiz gibi geliyor bana. Anancı olmayan bir adam kendini eksik hissedebilir, değil mi? Kesinlikle. Sanki bize rehberlik edecek daha büyük bir şeye ihtiyacımız var. Bu yüksek güçle tanışmak bize başarısızlıklarımızı gösterebilir ve büyümemize yardımcı olabilir. Doğru. Bu kendimizi daha iyi anlamakla ilgilidir. Herkesin o iç gözlem anına sahip olduğunu mu sanıyorsunuz? Öyle olduğuna inanıyorum. Bu evrensel bir deneyim. Bu anların hayatımızı nasıl şekillendirdiği büyüleyici. Ders 23 Sakaların gücü. Son zamanlarda güzel şakalar duydun mu? Sakaları seviyorum. Ruh halini anında hafifletebilirler. Kesinlikle. İyi bir şaka herkesi güldürebilir. Mizahın insanları nasıl birbirine bağladığı şaşırtıcı. Şakaların bize önemli dersler de verebileceğini düşünmüyor musunuz? Kesinlikle.
Genellikle mizahın arkasında daha derin bir anlam vardır. En sevdiğiniz şaka türü nedir? Kelime oyunlarından hoşlanırım. Zeki ve eğlenceliler. Kelime oyunları harika. Konuşmalara eğlenceli bir hava katıyorlar. Ders 24. Yası kucaklamak. Birisinin Yasin sadece bir sayıdan ibaret olduğunu söylediğini duydum. Ne düşünüyorsun? İnanıyorum ki tamamen içinizde nasıl hissettiğinizle ilgili. Kesinlikle. Yasla birlikte bilgelik ve deneyim gelir. Evet, çagimizi benimsemek güçlendirici olabilir. Toplumun bize daha genç davranmamız konusunda baskı yaptığını mı düşünüyorsunuz? Bazen ama onun yerine yolculuğumuzu kutlamalıyız. Bu zihniyeti seviyorum. Her yıl yeni dersler getirir. Kesinlikle. Büyümek ve öğrenmek için bir fırsattır. Çok doğru. Yasimiz ne olursa olsun her anın kıymetini bilelim. Ders 25. Müzikal alanlar. Herhangi bir Andrew Lloyd Webber müzikalini dinlediniz mi? Evet, müziği çok büyüleyici ve duygusal. Kabul ediyorum. Kediler onun en ünlü eserlerinden biridir. Ve operadaki hayalet bir klasik. Ne güzel melodiler. Müzik yoluyla hikaye anlatma yeteneği inanılmaz. Şarkılarının çoğu duyduktan sonra uzun süre aklınızda kalır. En sevdiğiniz müzikal hangisi? Evita'nın çok güçlü temaları ve müzikleri olduğunu düşünüyorum. Harika seçim. Her müzikalinin kendine has bir çekiciliği var. Ders 26. Tekel tartışması. Tekelin sürdürülmesine karşı yasaların olduğunu biliyor muydunuz? Evet, iş dünyasında adil rekabet için bu önemlidir. Küçük işletmeleri ve tüketicileri korur. Değil mi? Kesinlikle. Herkes başarılı olma şansını hak eder. Tekeller tüketicilerin seçeneklerini sınırlayabilir ki bu adil değildir. Doğru. Piyasadaki çeşitlilik herkese fayda sağlar. Sizce bu kanunlar yeterince uygulanıyor mu? Adaleti saklamak için daha katı olabileceklerine inanıyorum. Sağlıklı bir ekonomi için çok önemli bir konu. Ders 27. Rahat alanlar. Rahat bir sandalye ve küçük bir kitapçık seçerek başladın. Kulağa hoş geliyor. Nasıl bir sandalye seçtiniz? Yumuşak bir koltuk seçtim. Okumak için mükemmeldir. Harika seçim. Bu rafta en sevdiğiniz kitap var mı? Evet, sevdiğim klasik bir romanım var. Senden ne haber? Gerilim filmlerinden hoşlanıyorum. Beni koltuğumun kenarında tutuyorlar. Gerilim filmleri çok sürükleyici olabilir. Bunları sık sık okur musun? Her ay bir tane okumaya çalışıyorum. Peki ya sen? Ayda en az 2 kitap okumayı hedefliyorum. Bu eğlenceli bir meydan okuma. Ders 28. Kişisel gelişim. Üzerinde çalıştığınız diğer alanlar. Evet, aynı zamanda daha iyi bir konuşmacı olmaya çalışıyorum. Bu önemli bir beceri. Nasıl çalışıyorsun?
Konuşma pratiği yap dediğimiz yerel bir gruba katılıyorum. Bu faydalı görünüyor. Hoşuna gidiyor mu? Kesinlikle. Güvenimi artırıyor. Senden ne haber? Yazma becerilerim üzerinde çalışıyorum. Hikaye anlatımını geliştirmek istiyorum. Yazmak kendinizi ifade etmenin harika bir yoludur. Evet, bunu çok faydalı buluyorum. Ders 29 Baharın Uyanısı. İşte o zaman ısınmaya başlar. Evet, ağaçlar tomurcuklanıyor. Çiçekler açmaya başlıyor. Yılın en sevdiğim zamanı. Her şey canlı geliyor. Kabul ediyorum. Favori bir çiçeğiniz var mı? Laleleri seviyorum. Pek çok renkte geliyorlar. Laleler çok güzel. Papatyaları severim. Çok neşeli görünüyorlar. Papatyalar çok güzel. Bahçenize çiçek mi dikiyorsunuz? Evet ediyorum. Büyüdüklerini görmek çok tatmin edici. Bahçe işleri çok rahatlatıcı olabilir. Ders 30 Liderlik tarzları. Ben demokratik liderlik tarzının etkili olabileceğine inanıyorum. Bilinç. Bunu sana söyleten ne? İşbirliğini teşvik eder ve herkesin girdisine değer verir. Doğru. Daha iyi karar almaya yol açabilir. Kesinlikle. Bu tarzı iş yerinde deneyimlediniz mi? Evet, ekibim karar vermeden önce sıklıkla fikirleri tartışır. Bu kulağa verimli geliyor. Bunu diğer stillere göre mi tercih edersiniz? Evet, daha kapsayıcı ve motive edici geliyor. Kabul ediyorum. Olumlu bir takım atmosferi yaratır. Ders 31 Sevimli Kırtasiye. Pembe mürekkepli olanı istiyorum. Çok güzel. Ah, bu yapışkan notlar hatırlatıcılarım için mükemmel. Eğlenceli görünüyorlar. Yapışkan notları sık sık kullanıyor musunuz? Evet, görevlerimi düzenlemek için bunları kullanmayı seviyorum. Aynı şekilde. Odaklanmama yardımcı oluyorlar. Notlarınız için favori bir renk var mı? Parlak renkleri severim. Beni mutlu ediyorlar. Parlak renkler harika. Ise biraz neşe katıyorlar. Küçük şeylerin ruh halinizi bu kadar iyi hale getirebilmesi şaşırtıcı. Ders 32 Kilitler ve tekneler. Teknelerin zorlu arazilerde nasıl yol aldığını hiç düşündünüz mü? Evet, bunu büyüleyici bulurum. Bunu nasıl yapıyorlar? Kilit kullanıyorlar. Teknelerin dik alanlara tırmanmasına yardımcı olan bir dizi ahşap kilit vardı. Kulağa ilginç geliyor. Bu nasıl çalışıyor? Tekneleri yokuştan yukarı kaldırmak için kilitler suyla doldurulur. Vay be, görülmeye değer bir manzara olsa gerek. Gerçekten öyle. Bazı kilitler 320 feet uzunluğunda bir gemiyi taşıyabilir. Bu çok etkileyici. Bugün birçok kişi hala kilit kullanıyor mu? Evet, özellikle malların taşınması için. Denizcilik tarihinin önemli bir parçasıdır. Ders 33 Dil maceraları.
Seyahat ettiğinizde yerel dili öğrenmeye çalışıyor musunuz? Yapıyorum ama bazen zorlayıcı olabiliyor. Bunu anlıyorum. Birkaç temel ifadeyi bilmek gerçekten yardımcı olur. Kesinlikle. İletişimde büyük fark yaratıyor. Genellikle ilk önce hangi cümleleri öğrenirsiniz? Selamlama ifadeleri ve nasıl yol tarifi isteneceği en iyi tercihlerimdir. Bunlar çok önemli. Bu aynı zamanda yerel halka da saygı gösterir. Kesinlikle. Ayrıca harika sohbetlere yol açabilir. Ve seyahat ederken harika deneyimler. Ders 34. Moda esnekliği. Çok yönlü kıyafetlere sahip olmanın önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, kesinlikle. Karıştırılıp eşleştirilebilen parçaları seviyorum. Ben de. Yerden tasarruf sağlar ve daha fazla yaratıcılığa olanak tanır. Hangi tür kıyafetleri tercih edersiniz? Yukarı veya aşağı giyilebilen nötr renkleri severim. Bu çok akıllıca. Aksesuarlar da görünümü gerçekten değiştirebilir. Kesinlikle. Sade bir kıyafet, doğru aksesuarlarla özel hale gelebilir. Farklı tarzları denemek çok eğlenceli. Evet, moda kendinizi ifade etmenin harika bir yoludur. Ders 35. Tartım seçenekleri. Karar verirken hem faydaları hem de riskleri göz önünde bulunduruyor musunuz? Evet, her iki tarafı da değerlendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu doğru. Bilinçli seçimler yapmanıza yardımcı olur. Yakın zamanda verdiğiniz bir karara örnek nedir? İki iş teklifi arasında seçim yapmak zorunda kaldım. Nasıl karar verdin? Maaş ile iş hayat dengesi arasında tartım. Bu akıllıca bir yaklaşım. Sonunda neyi seçtin? Iş yaşam dengesi daha iyi olanı seçtim. Ders 36. Çiftlik hayatı. Hiç çiftliği ziyaret ettiniz mi? Evet, geçen yaz birine gittim. Çok güzeldi. Orada ne gördün? İnekler, atlar ve bir sürü çimenlik alan vardı. Kulağa harika geliyor. Ata binmeyi basardın mı? Yaptım. Bu benim ilk seferimdi ve onu sevdim. Atlara binmek çok eğlenceli bir deneyim. Yeni bir şey öğrendin mi? Evet, binmeden önce ata nasıl bakım yapılacağını öğrendim. Bu harika. Çiftlik hayatı çok huzurlu görünüyor. Ders 37. Tarihsel perspektifler. Tarih öğrenmenin önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Geçmişimizi anlamamıza yardımcı olur. Kabul ediyorum. Ama bazen zaman kaybı gibi geliyor. Demek istediğini anlıyorum ama bu mevcut hayatlarımıza bağlam kazandırıyor. Doğru ama bazı olaylar bugün önemsiz görünüyor. Olabilir ama tarih bize değerli dersler veriyor. Bu iyi bir bakış açısı. En sevdiğiniz tarihi olay nedir? Rönesans hakkında bilgi almayı seviyorum. O kadar dönüştürücüydü ki. Evet, o dönemden pek çok gelişme geldi.